Merhabalar, bugün sizin için Yılmaz Örmeci'nin Haykular çalışmasını biraz daha yakından inceliyoruz. Elimizdeki kaynak hem haiku şiirini tanıtıyor hem de Örmeci'nin kendi Türkçe haikularını içeriyor. Amacımız ne? Bu Japon şiir sanatı nedir? Örmeci bunu Türkiye'den manzaralarla, duygularla nasıl buluşturmuş? Hep birlikte bakalım istiyoruz. Evet, haiku dediğin gibi kökeni epey eski, 16. yüzyıl Japonya'sına dayanıyor ama dünyaya yayılması yani tanınması 19. yüzyılı bulmuş. Hı hı. Temel özelliği o bildiğimiz hece yapısı ve tabii konuları, genelde doğa, o anlık fark edilenler, küçük detaylar üzerine kurulu. Çok yalın, evet. Evet, kaynakta Örmeci de şey diyor, neşeli, eğlenceli dizeler anlamına geldiğini söylüyor. Yani genelde böyle iç açıcı güzellikler, mevsimler, doğa olayları. Aynen öyle. Ama sadece bu da değil mi? Hemen. Yapısına bir bakalım mı? Hı hı. Kaynağın ön sözünde net anlatılmış. Sadece 3 dize. Evet, o meşhur yapı. İlk dize 5 hece, ikincisi 7, üçüncüsü tekrar 5. Toplamda 17 hececik. Yani bu kısalık hem ezberlemeyi kolaylaştırıyor diyorlar, hem de okuyana bir huzur, bir dinginlik veriyormuş. Kesinlikle. Bu 5-7-5 kuralı aslında şairi müthiş bir disipline sokuyor. Yani az sözle çok şey anlatmak zorundasın. Hmm. Her kelime önem kazanıyor. Bir anlık duygu ya da görüntü sanki böyle damıtılıyor, o 17 heceye sığdırılıyor. Kısıtlama gibi görünse de ifadenin gücünü artırıyor aslında. Örmeci kaynakta ilginç bir şeye daha değinmiş. Türkler ve Japonlar arasında kültürel benzerlikler olduğundan, hatta dil yapılarımızın bile hani eklemeli dil olmamız gibi benzediğinden bahsediyor. Evet, o kısım dikkat çekici. Belki de haiku'nun Türkiye'de sevilmesinin nedeni bu olabilir mi? Ne dersin? Olabilir, bu önemli bir gözlem bence de. Örmeci'nin vurguladığı bu kültürel hatta dilsel yakınlık hissi, haikunun temelindeki o doğa sevgisi, sadelik arayışı gibi temaların bize yani Türk okuyucuya neden bu kadar tanıdık geldiğini açıklayabilir. Evet. Belki de kelimelerle kurduğumuz ilişki, gözlem biçimlerimiz düşündüğümüzden daha çok ortaklık taşıyor olabilir. Hani anlık fotoğraf çekmek gibi bu yapı, belki iki kültürde de o anı yakalama estetiği benzer işliyor. Çok güzel bir bağlantı oldu bu. Örmeci'nin kendi haykularına bakınca bu anı yakalama meselesini Türkiye coğrafyasıyla, kültürüyle nasıl birleştirdiğini net görüyoruz. Kaynakta birçok örnek var. Evet, gördüm. Antalya'nın portakal bahçelerinden Konyaaltı sahiline gidiyor, sonra mevsimler, ilkbaharda açan çiçekler, kışın yağan kar, İstanbul'un Boğaziçi'si, kalabalık sokakları. Karadeniz'in dalgaları, fındık toplayan kızları. Yani bayağı geniş bir yelpaze. Hatta yılın 12 ayını bile haykuyla anlatmış. Bu çeşitlilik gerçekten etkileyici, özellikle formun nasıl yerleştirilebildiğini gösteriyor. Mesela kaynakta geçen o yaz aykusu çok hoşuma gitti. Hangisiydi o? Dallarda kiraz, küpe yap kulağına, koş oyna biraz. Bak sadece 17 heceyle hem mevsim, yaz, hem meyve, kiraz, hem bir çocuk neşesi, hareket. Evet evet, çok canlı. Hem de o imge, küpe yapılan kiraz, çok görsel. İşte haiku'nun gücü tam da bu. Anlık bir sahneyi, bir duyguyu sanki dondurup sunuyor sana. Peki sence Örmeci'nin başarısı neye dayanıyor bu uyarlamada? Yani bu Japon kökenli biraz da katı yapıyı alıp Türkçenin ritmine, Türkiye'nin ruhuna nasıl bu kadar iyi giydirmiş? Kaynakta bunu dair bir şey var mı? Kaynaktan anladığım kadarıyla örmeci formun özünü, yani o anı yakalama, sadelik, doğayla bağ kurma fikrini koruyor. Ama içeriği tamamen yerel motiflerle, bizim bildiğimiz şeylerle dolduruyor. Hı hı. Antalya'nın sıcağını, İstanbul'un martısını, Karadeniz'in sisini, Anadolu'nun mevsimlerini anlatırken kullandığı dil, imgeler, bunlar okuyucuya çok tanıdık geliyor. Belki de başarısı, hani formu bir şablon gibi değil de bir araç gibi görmesinde. Kendi gözlemlerini, kendi dilinin imkanlarıyla bu araca döküyor. Form evrensel kalıyor ama renkler tamamen yerel. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Yılmaz Örmeci'nin haikuları bize hem bu kendine özgü minimalist Japon şiir formunu tanıtıyor tüm yalınlığıyla, Evet, hem de bu formun penceresinden Türkiye'ye ait anları, duyguları, manzaraları gösteriyor.
Az sözle çok şey anlatan, akılda kalıcı, anlık fotoğraflar çeken bir sanat diyebiliriz kısaca. Kesinlikle. Ve bu incelemeyi bitirirken size şöyle bir düşünce bırakalım belki de. Gündelik hayattaki o kısacık, belki sıradan görünen anlar var ya, Evet, pencereden sızan bir ışık, demlenen çayın kokusu, yoldan geçen bir kedi. Bunları sadece 17 heceyle, o 5-7-5 yapısıyla ifade etmeye çalışsanız ne olurdu acaba? Bu kısıtlı ama yoğun ifade biçimi etrafınızdaki dünyaya daha dikkatli bakmanızı, onu farklı bir gözle takdir etmenizi sağlar mıydı? ilginç bir deneme olurdu. Belki bir sonraki sıradan anınız sizin kendi haykınız olur, kim bilir?